Herkese selamlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır Remothered oynamayı düşünüyordum. Remothered, survival horror türünde bir oyun. Bayağıdır oynamak için oyunu erteleyip duruyordum, bugüne kısmetmiş. Oyun hakkında çok fazla bir bilgim yok, fazla araştırmadım spoiler olmasın diye. Fakat oyun Türkçe desteği sunuyor. O yüzden Mortal Kombat oynarken gibi böyle tercüme etme derdim olmayacak. Direkt başlayayım. Oyun ilk PC'ye çıktı ve bayağı bir ödül aldı. O yüzden sonradan PlayStation'a geldiği için ben de merak ettim. Çünkü survival horror türünü bayağı seviyorum. Bakalım nasıl bir oyun. So, is it all true? What have you heard already? That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then, Where do you want me to start? from the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madam Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear I know 3 or 4 idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madam Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name, and it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe that all this began. Wow, etkileyici bir giriş. Listen to me, arrow must leave us free, permits to be taken care of.
O ilandaki kayıp kız olması lazım. Oyunun girişi bayağı Looks like iddialı. it's gonna rain again. Hemen bir tuşları hatırlayayım. Revir koşma, eğilme, fener, etkileşim, yuvarlak kaç, üçgen envanter, günlük. Tamam. Bakışı değiştir. Ha, böyle kenarları alıyor. Doktor Felton'ın konağına ulaş. Bir tanecik Jennifer'ım. Salak hastalığım. Pekala. Terk edilmiş bir bırakın yanındaki eski beyaz bir kamyonette bir kadın keder içinde bekler. Sigara içerken küçük bir kıza ait eski bir resme bakar. Adı Rosemary Reed olan kadın arabadan çıkar ve soruşturmasına başlar. Olaylar özeti güzelmiş. Inventory var mı? Şu anda bunu yapamıyormuş. Tamam. Buralardan bir araba sesleri geliyor mu?
almış. Nefes nefese kaldı. Ne oluyor? O kadar koşmadım ya. Abi sigara içersen böyle nefes nefese kalırsın işte. Tamam sakin ol ya. 2 metre koştum. Odaklanamıyorum. Bazı simgelere ve aynalara her baktığımda rahatsız oluyorum. Doktor Richard Felton. Who is it? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? Kapıyı zorlayalım. Çok fazla zorlamadık ama. Hemen bakalım ne olmuş. Konağa gir ve Doktor Felton'la görüş. Olayın kısa özetinden bahsediyor kısaca. Bakayım şöyle bir gösterelim nasıl bir yermiş. Büyük bir yer. Büyük ihtimalle bir sürü bok dönecek içeride. Ben yine normal insanlar gibi bir ön kapıdan. Şurada bir şey varmış. Bakayım da önce. Abla bayağı nefes nefese kalıyorsun ya. Olan. Buradan kapı yokmuş orada. Aa varmış. Hello? The gate was open. Are you there? Hello? Is anyone there? Yokmuş.
bununla ilgili. Kesinlikle acı verici. Evet, öyle. Nefes nefese kalmasın diye yavaş yürüyorum valla. Arka kapıdan giriyoruz, bok varmış gibi. Bir daha ayak sıkıra güzel. Yes? Good evening. I Miss am. Reed, you already told me at the intercom. And as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Scientific I know. Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's Oh, pathology. no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Peki. Please, this way. Bad habit. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted. I have so much to do every day, I couldn't waste time with such a bad habit. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. What can you tell me about her? I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. I didn't know. But, you know, when she's home, she listens to the same music, the same song, over and over. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Bakire'nin taç töreni. Hemen böyle karıştıralım çekmeceleri ki ağzımıza sıçsınlar. Bay ve Bayan Felton'un çiftliği Rosso Gallo kapanıyor. Bulaşma tehlikesi mi? Ha, bu enstitüye
soruşturma açılmış başta. Salgın şüphesinden ötürü kapatıldı. Pek çok ürüne asalak hastalığına neden olan zehirli polenlerin bulaştığı bildirildi. Çiftliğin sahipleri Ariana Gallo, profesör, aynı zamanda şirket ortağı Albert Elias Wiman soruşturma altında tutuluyor. Wiman bizzat Felton tarafından şirketi farmasötik deneyler yapmak için kullanmak ve keyfi olarak şirket fonlarını kullanmakla suçlandı. Aslında uyarı, şirket merkezinin sakinleri olan, yapıyı yöneten ve bitişindeki rahibe manastırında kalan hasatçıları denetleyen Ashman ailesinden gelmiş. Bildirilen belirtiler arasında acılı ülser, kusma, parazit yayılımı ve yalnızca bazılarında görülen nasır ışıl duyarlılığı yer alıyor. Ağır suçlamaların üzerine hem Felton'lar hem de Ashman'lar bizzat bugün Doktorlar Birliği'nden atılan Wiman'dan tehditler almış. Wiman suçlamaları duyunca şoka girdiğini söylerken parmağını iş ortağı Richard Felton'a doğrulttu ve bizzat o beni finanse etti dedi. Felton'un aynı babası gibi 1957'de Wiman saygın bir tıp ödülü kazanmasını sağlayan uyuşturucu fenoksilinin projeleştirilmesini desteklediğini ve finanse ettiğini bilinenler arasında. Fenoksilin satışı piyasadan çıkarıldıktan birkaç yıl sonra korkunç yan etkileri yüzünden durdurulmuştu. Bu arada ürün dağıtımı için kullanılan Felton'ların evinde de işlemler durdurulmuş halde Ashman'lar ve Felton'lar bu skandal yüzünden tüm ilişkilerini kesme kararı aldı. Ashman'lar kendilerine verilen büyük zararın karşılığının ödenmesini talep etti. Zira iddiaya göre kendi çocuklarına bile hastalık bulaşmış, çocuklar bu yüzden deney olarak kullanılmış. Yetkililer salgının çiftlikteki sulama işlerinde kullanılmanın yanı sıra Ashman ve Manastır'daki 12 rahibinin de su kaynağı olan yeraltı sularından kaynaklandığını düşünüyor. Diğer tarafa bak. Seni orospu çocuğu. Bak haberlerde benim için neler duruyor. Beni karalamak istedin. Bedelini ödeyeceksin. Kesinlikle ödeyeceksin. Kızından başlayarak hem de o kirli. Babasının kim olduğunu bilmediğime mi inanıyorsun? Eminim onun kendi kızının olduğunu bilmekten memnuniyet duyacaktır. Ne kadar taşraklıymışsın göster. Sorumluluk al, ne demiştim, taşrak mı? Sen de taşrak ne yazar? Güzel. Ne rahatsız edici tablo ya. Do you believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But pardon me, I forgot my manners. Please sit down. Yine bornozla geziyor. Dr. Reed, I suppose. Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because? Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria, yes. See if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed? 1958? Yes. Indicatively, some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt.
And it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency, overdose of non-prescribed drugs, opiates, Phenoxyl? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do. Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Felton, what has really happened to your daughter? I just told you. How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now. I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question. Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending Threatening tone? you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter! Good evening. Follow me. Ağzımıza sıçacaklar şimdi. Mr. Felton. You know the way. How do you even... How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Hadi bakalım. Fena başlamadı ya. Oo. Peki. Abi kadın saplantı haline getirmiş. Olayı çözecek.
Chapter burada bittiğine göre bu bölüm burada sonlandırabiliriz. Yorumlarda lütfen belirtin oyunu beğenip beğenmediğinizi. Bu serinin devamını mutlaka çekeceğim. Sonuna kadar oynayacağım. Bakalım neler olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.